Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Nur Ali Polater. Takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Paylaşım Vakti Yardım Derneği olarak uzun zamandır, uzun yıllardır Afrika'daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malumunuz 2021 yılına girdik ve bizler Afrika'daki projelerimize her zaman olduğu gibi 2021 yılına da hız kesmeden devam ediyoruz ve Allah nasip ederse sizlerin de desteklerinize devam edeceğiz. Bizler geçen yıllarda neler yaptık? Ramazan ve Kurban dönemlerinde iftarlar verdik, kurbanlar kestik. Diğer dönemlerde yıl içerisinde kuyularımızı açtık, su kuyularımızı, mescit inşaatlarında bulunduk. Erzaklar dağıttık, kurbanlar kestik ve çocuklarımıza kırtasiye yardımlarında bulunduk. Afrika'da bazı arkadaşlarımıza bana en çok gelen sorulardan bir tanesi şu: ya neden ısrarla kurban eti dağıtıyorsunuz? Neden oralara su kuyusu açıyorsunuz? Neden işte Türkiye'ye değil de Afrika'ya yardım götürüyorsunuz gibi bu işe hakim olmayan ya da farklı şekillerde algılayan arkadaşlardan böyle sorular geliyor. Öncelikle bu projeden bahsetmeden önce kısaca bunlara bir açıklama yapmak istiyorum. Bizler özellikle neden Afrika'ya faaliyet gösteriyoruz? Şöyle, Afrika uzun yıllardır ciddi manada misyonerlik çalışmaları altında yürütülen bir toprak. Yani Afrika'nın farklı bölgelerinde, farklı ülkelerinde, Fransa'nın, İngiltere'nin vesaire gibi ülkelerin birçok çalışmaları var. Ve bizlerin gezmiş olduğu köylerde, yani yolun olmadığı köylerde bile kiliseler var. Burada misyonerler ülkelerinden belli başlı kişileri çağırıp buralarda papazlık görevi yaptırıyorlar. Ve tabiri caizse çölün ortasında bu kişiler, bu Hristiyanlar özellikle misyonerlik çalışmalarında bulunuyorlar. Geçen yıllarda başımıza gelen bir olaydan bahsedeyim. Şöyle bir durumla karşılaştık. Bir kurban bayramında biz kurbanlarımızı kesiyoruz ve kestikten sonra belirlediğimiz ailelere, evlere bu etleri dağıtıyoruz. Çok fazla uzatmadan kısa öz bahsetmek istiyorum. Bir ailemize, benim başıma gelmedi, birlikte olduğumuz başka köye giden bir arkadaştan anlatılan bir hikaye bu. Bir arkadaşımız bir poşet eti alıyor ve bir evin kapısını çalıyor. Ev dediğimize de bakmayın. Yan tarafta şimdi göreceksiniz. Küçük böyle Afrika'nın evleri vardır ya, işte topraktan ve bambudan yapılmış. Bu şekilde bir ev ve kapıya çıkan bir teyze var. Bu teyzemiz kapıyı açıyor, karşısına bakıyor, bir beyaz var. Elinde bir poşet. İşte bu bizim size ikramımızdır, buyurun diyor. Teyze kabul etmiyor tabii. Ya işte arkadaş diyor, al, neden almıyorsun falan. Bunun sebebi de şu. Diyor ki tamam, ben bunu kabul edeceğim ama siz bunun karşılığında benden ne isteyeceksiniz? Ya diyor ki ablacığım, teyzeciğim, biz bunun karşılığında senden herhangi bir şey istemiyoruz. Biz Müslümanız ve Müslümanlığın gerektiği bir şey var burada. Kurban bayramımız var ve kestiğimiz, Allah rızası için kestiğimiz kurban etlerini bölge halkına, garibanlara, muhtaç olanlara dağıtıyoruz diyor ve teyze bu duruma çok şaşırıyor ve hayret ediyor. Diyor ki yani bir beyaz bana bir şey verecek ve verdiğinin karşılığında hiçbir şey istemeyecek. Buna şaşırıyor ve bunu yapan bir din var. Yani bu dinin gerekliliği. Bir menfaat karşılığında istemiyor bunu diyerek Müslüman oluyor. Ve bunun gibi birçok örnek var. Yani bunları sıralarsak ciddi manada uzun hikayeler oluşabilecek yaşantılar var. Bizlerin de başına geldiği birçok şey var. O yüzden biz tabii ki Türkiye'de de birçok muhtaç aile var vesaire, bunlara da biz destek sağlıyoruz. Ama özellikle Afrika bu noktada gerçekten Müslümanlığın ciddi manada yayılabileceği, ufak dokunuşlarla güzel meyveler alabileceğimiz topraklar. O yüzden bizler de 2021 yılında da Allah nasip ederse 20 Ocak'ta 2021 yılının ilk programı olarak Afrika'ya gidiyoruz. Neler yapacağız? Su kuyusu açılışlarımız olacak. Erzak ve kırtasiye dağıtımlarımız olacak. Yine çocuklara sünnet programlarımız olacak. Bu programlar çerçevesinde elimizde mevcut projeler var ve gitmeden siz değerli dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, çevremizden bu gibi yardımları daha çok ulaştırabilmek için sizlerden destek talep ediyoruz. Yaklaşık 8 günlük bir programımız olacak ve inşallah Türkiye'ye dönüş yapacağız. Döndükten sonra da bu projelerimiz yine hız kesmeden devam edecek. Bizler özellikle Afrika projelerinde şunu kendimize kıstas olarak belirledik. Paylaşım Vakti Derneği olarak yapmış olduğumuz bütün projelerin başında kendimiz bulunuyoruz. Ben Nur Ali Polater olarak ve dernek yönetimi ve başkan olan arkadaşlarımızla beraber bu projelerimizi birebir takip edip göndermiş olduğunuz bağışların gerçekten ihtiyaç olan bölgelere ulaşıp ulaşmadığını yakinen ve bizzat bizler takip edip kontrol ediyoruz. Bizim en büyük kıstasımız bu. Bize de zaten bağış gönderen arkadaşlar, dostlarımız bu hassasiyetimizi bildiği için bu noktada bizlere güveniyorlar, sağ olsunlar. Rabbim inşallah bu güvenlerini karşılıksız bırakmasın. Bizler bu çalışmalarını, videolarını çekip sizlere WhatsApp'tan ulaştırıyoruz ve inşallah
bu programımız da bereketli bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. Pandeminin yoğun geçtiği bir dönemde bu göndereceğiniz bağışlar inşallah sizlerin de sadaka-i cariyelerine yazılır. Rabbim musibetlerden, belalardan ailemizi, çocuklarımızı muhafaza eder. İnşallah bu noktada sizlerden destek bekliyoruz. Bu konuyla alakalı aklınıza takılan veya bu konuyla alakalı ben daha çok neler yapabilirim gibi sorularla alakalı kafasında soru işaretli olan arkadaşlar bana veya derneğin internet sitesinden derneğimize ulaşabilirler. Ayrıca şöyle bir not belirtmek istiyorum. Bizler gidiyoruz 20 Ocak'ta Allah nasip ederse. Bu programa ya kardeşim ben de gelmek istiyorum. Bu programda işte Afrika'ya sürekli sen gidiyorsun ama oradaki yaşantıları ben de görmek istiyorum. Hayatımda farklı bir şeyler yaşamak ve hatıralar edinmek istiyorum diyen arkadaşlarımız varsa hiç çekinmeden bana sosyal medya hesaplarından ya da direkt telefon numaramızdan veya derneğimize ulaşarak bu konuyla alakalı detaylı bilgi alabilirler ve bizimle bu yola çıkabilirler inşallah. Bizler sizinle aynı yolda gitmeye can atıyoruz tabiri caizse. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.